Gerçekten biz çok tadını çıkarmadık ama siz bizim için inşallah tadını çıkarırsınız. Ve bu güzel cennette sizlerle, müziğimizle eşlik edeceğiz sizlere. İnşallah eğlenirsiniz, keyif alırsınız. Tüm temennimiz bu yönde efendim. Kopuktu zincir, oluramadım. Ne yaptım ne ettimse oluramadım. Ama ne yaparım o diye. Ağlat Beni, sana da bu yakışır. İnsan bu elbet, buna da alışır. Ne oldu zaten başıma. Görmüş olduğunuz gibi atımız da var, çadırlarımız da var, zeytinliğimiz de var, insanlarımız da var, motorlarımız da var, her şeyimiz var. Balıkesir, Ayvalık, Cunda Adası'nda Balıkesir Motosiklet Festivali'ne geldim. Ben de aynı zamanda kamp kurdum. Yani sadece sabah gelip çekip tekrar geri dönmedim. Dünden beri buradayım. Dün akşam burada konakladık kendi çadırımızda. Tabi gelmişken burada düzenlenen motosiklet festivali nasıl bir festival? Hani Türkiye'nin en iyi festivallerinden biri olarak geçiyor ya. Gerçekten öyle mi değil mi size de göstereyim istedim. O yüzden kameramı kayda girdim. Hazırsanız bu festivali gezmeye başlayalım. Festivale katılan motosikletçiler bu görmüş olduğunuz kapıdan içeriye giriyorlar ama önce burada kollarına şu benim kolumda da görmüş olduğunuz bileklik takılıyor. Bu bileklikte bir numara var ve yapılan çekilişle bu numaralara hediyeler dağıtıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi motorcu dostlarımıza bileklik takıyorlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bu bilekliği 20 TL karşılığında takıyorlar, tabii bedava değil. Hem organizasyona küçük bir bağış olsun diye hem de bir giriş ücreti, aslında burada da bir konaklama ücreti adı altında alınıyor. 20 TL karşılığında buraya isteyen motosikletçi gelebiliyor. Şimdi buradan girdik. Bir kilometrelik, 1,5 kilometrelik bir mesafeden sonra festival kapısına giriyoruz. Yavaş yavaş gidelim bakalım. Balıkesir Motosiklet Festivali Quick Sigorta ana sponsorluğunda gerçekleştiği için burada Quick Sigorta'nın firmaları bizi karşılıyor. Hemen denize sıfır. Yani buraya giriş yapan motosikletçiler veya otomobiliyle gelen aileler buraya otopark olarak araçlarını bırakıyorlar. Motosikletler de dahil. İçeri motosiklet alınmıyor. Sadece stand sahiplerinin motorları içeriye alınıyor. İşte Benelli gibi, KTM gibi diğer standların sahipleri alınıyor. Gelen motorcular ve otomobil ile gelmiş olanlar buralara otomobillerini park ediyor. Ondan sonra içeriye giriş yapıyorlar. Kolay gelsin. İsteyen tabii şuraya çadırlarını kurmuşlar. İsteyen deniz kenarına, denize sıfır, suyun hemen yanında kamp kurabiliyor. İsteyen şurada yukarıda birazdan göstereceğim. Yukarıki tarafta zeytinliklerde ağaçların, zeytin ağaçlarının bulunduğu yerlerin diplerine koyabiliyorlar ki gölgelik olsun diye. Çünkü güneş kavuruyor gerçekten. İçeride eğer kamp yapmak istiyorsanız motorlarınızı buraya bırakmak zorundasınız. Yani kamp yaptığınız çadırlarınızın yanına motosikletlerinizi götüremiyorsunuz. Böyle bir olumsuz yönü var diyelim ki eksilerde buna değinirim tekrar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi içeri girmek istemeyenler buraya deniz kenarına çadırlarını kurmuşlar. Böyle güzel birlikte sohbet, muhabbet. Daha girişte eğlenceyi herhalde ufak ufak göstermiş oldum. Şimdi şu kapıdan girdik bakalım. Girer girmez zaten siz de fark etmişsinizdir. Her taraf çadır abi. Her taraf. Her taraf. Bakın abi. Boş bulunan her tarafa çadır kurmuşlar. O kadar çok fazla çadır var ki. Dolayısıyla insanlar o zeytinliklere gitmesi, plaja kurmaları gayet normal. Burada her tarafta çadır. Dip dibe yani. Ve çok da fazla böyle ağaçlıklı alan olmadığı için genellikle aslında güneşin altında. Şu palmiyeler büyük olsaydı çok güzel gölgelik olurdu ama o kadar büyük olmadığı için. Şuradan dolaşayım, havuzu da göstereyim size. Festivalin en güzel yanı bir kere Cunda Adası'nda olması. Bu bir kere 1-0 baştan galip başlıyor festival. Cunda Adası'nda olduğu için çok ilgi çekici bir yer çünkü. İkincisi hemen deniz kenarından, denizin yanında olması, deniz imkanı olması. Üçüncüsü ise havuz imkanı olması. Şöyle gösterelim havuza giren insanları.
Yani burada kamp yapanlar ister havuza giriyor, ister denize giriyorlar. Şurada gölgelik bir alanda dinlenme alanı var. İnsanlar geliyor, çadırları güneş altında olanlar burada dinleniyorlar. Burada yine gölgelik alanlar var. Burada havuza giren motorcu kardeşlerimiz var ki şunun altını çizeyim. Dışarıdan katılımcı yok. Tamamen motosikletçilerin bulunduğu bir alan burası şu anda. Yani dışarıdan herhangi bir aile, herhangi bir işte paralı müşteri öyle bir şey yok. Tamamen motosikletçilere ayrılmış bir hafta içerisinde bulunuyoruz şu anda burada. Şurada mesela duş imkanı var havuzdan çıkanlar için. Plajdan çıkanlar için plaj çıkışında duş imkanı var. Nereden gideyim? Şuradan gideyim. Büyük bir alan. Bayağı büyük bir alan. Yani şuradan da var. Başka bir gidiş daha var oradan. Buradan da var. Şöyle çadırları bir daha göstereyim size. Kamp yapanların. TÜRKMOK, Türkiye Motosiklet Kulübü diye bir kulübün mesela alanı var burada. Selamlar. İyi eğlenceler. Pars Moto Club var. Bunu daha önceki festivallerde de hepsine katılıyorlar galiba. Yani bildiğimiz motosiklet kulüpleri böyle festivaller oldukça bir araya geliyorlar bunu fırsat bilip. Oraya gösterdik. Şuradan yukarı çıkayım şimdi standların olduğu yeri göstereyim. Burada hemen standlar başlıyor. Yine alışık olduğumuz gibi Husqvarna KTM standı en baş köşede. KTM her festivale katılıyor. Burada yeni motorlarını, yeni modellerini, yeni renklerini gösteriyorlar. Burada yine motorcu kıyafetleri satan bir stand var. Burada stop, far, led gibi şeyleri satan bir stand var. Kolay gelsin. Burada Makutler'in motorize arama kurtarma destek derneğinin bir standı var. Bu tarafta çadırlar var. Bu tarafta yine motorcu buff bandanası satan bir stand var. Burada On Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü'nün bir standı var. Giriş kayıt yani şu kolumuza taktıkları şeyle buradan kayıt olunuyor ve çekilişe katılınıyor. Dahil olunuyor. Böyle bir stand var. Festivali düzenleyen kulübün standı aslında burası. Burada standart yine Aytemiz langırt masasını kurmuş her zamanki gibi. Langırt oynayanlar var. Şurada bir şey var. 3D bir simülasyonu var. Motosiklet simülasyonu var. Onu da göstermiş olalım. Başla. İlerleyelim. Şurada sahne var. Gideceğiz şimdi oraya. Bir etkinlik de var hatta. Burada alkol almak isteyenler için Efes Pilsen'in bir standı var ki deli iş yapıyor. Deli. Anlasın standı var sol tarafta. Murat Hoca burada mı Murat Hoca? Şöyle şuralara bir yerlere geçeyim de göstereyim standları. Hatta Anlasın içinden geçeyim. Abi. İkisi de eşit diyor. İlker tamamladı. Şimdi sahneye turunu. geçmeden Vurdu ve şuradaki golünü standları attı. göstereyim. İlker yine finaldesin İlker. Motostore.com.tr'nin bir standı var. Motosiklet zinciri Batuhan dişlisi beni balatası kırdın. satan bir stand. Anlas bir Seni stand yaptık. kurmuş. Likimoli yağlarının standı var. Anlas'ın yine burada başka bir standı var. Anlas kocaman bir alan kaplamış Final burada. adı İlker ve Gürkan Burada Ekin. Hero Motor var yine. Hero Motor da festivalin sponsorlarından bir tanesi. Garanti Bankası'ndan Motovento'da kullanmak. Önder abi! Önder abi! MS80 stoplanması. Önder abiyi de gördük. Lastik koruyucu jel. Quick Sigorta ana sponsoruydu. Kocaman bir tır koymuş buraya Quick Sigorta. Kocaman bir stand açmışlar. Quick Sigorta motosiklet sigortası, trafik sigortası, kasko sigortası yapan bir firma. Burada NGK bujilerinin bir standı var. Burada Benelli'nin bir standı var. Benelli bazı modellerini burada teste açmış. Hatta dün ben geldiğimde birçok kullanıcı test ediyordu. Bu 502, 250'yi, Leoncino'yu test ediyorlardı. Blue Motor açmış bu standı. Burada şeytan icadı çekilecek olan Türkiye Motosiklet Platformu'nun çekeceği sinema filminin bir standı var. Burada motosiklet platformunun zaten standı var. Hemen burada Honda Esengül var. Esengül buraya standını kurmuş. Bizim Sinan da orada. Motorlarını sergilemiş. Burada Castrol'ün bir standı var. Castrol'ün. Tamam. Bir şey demedim ya. Burada topla oyun yarışı oyun bir şeyler yapıyorlar. Evet bir etkinlik var şu anda. Gündüz saatleri olmasına rağmen Hadi bakalım gol yarışmasına. Gündüz saatleri olmasına rağmen yine de etkinlikler var. İnsanlar kalabalık ortalıkta yani diğer festivaller gibi şey değil. O da var. O da Hani var. Sen de insanlar var. gündüz saati sıcak aman gölgelikte sığınayım da akşamı bekleyeyim değil. Aktif bir şekilde devam ediyor şu anda. Hareketlilik sürüyor yani. Şimdi biraz da kamp alanlarını gezdireyim size. Zaten ilk girişten itibaren kamp alanı ama hani asıl kamp yerleri buralar. Böyle dip dibe herkes böyle dip dibe çadırlarını kurmuş.
Ağaç gölgesi bulanlar ağaç gölgesini, bulamayanlar direkt böyle ortaya koymuş ama üzerindeki bu şeyi, koruyucu naylonu çıkarmışlar. Çünkü yanıyor abi insan. Sabah 7'de 6.30'da güneş doğunca yanıyorsun abi. Başka imkan yok, olanak yok yani. Kalkıyorsun mecburen. Yani gölgelik alan çok az. O yüzden bu tarz festivallere gelirken ya ona göre çadırla gelmek lazım ya da hani şöyle şeyler getirmek lazım. Gölge oluşturabilecek şeyler getirmek lazım ki o da zor tabii onu taşımak motorda. Şöyle aralardan dolaşayım. O kadar böyle sıkışık ki nereden gidildiği belli değil. Şimdi gördüğünüz gibi sahne şu arka tarafta kaldı. Sahnenin üst tarafına doğru geldik artık. Buralar tamamen alabildiğin artık kamp alanı. Emekli Gezginler motosiklet grubu yine burada. Her festivalde görüyorum bu emekli gezginleri. Şöyle ilerleyelim. Şimdi çadır alanları, kamp alanları çok sıcak olduğu için insanlar tabii kaçmışlar, festival alanına geçmişler. Burada gölgelik olan yerde oturanlar da var tabii. Çadır, 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 çadır. Her taraf çadır abi, her taraf kamp. Yani bu kadar çadırın bir arada olduğu başka bir festival, ne yalan söyleyeyim, görmemiştim. Baksana abi, her taraf çadır, her taraf. Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü buradaymış. Türkiye Motosiklet Platformu'nun kamp alanı burasıymış. Burada gölge bulan oturmuş. Gölge bulanlar şanslı. Şöyle ilerleyeyim. Buralar daha sakin. Çünkü buralarda oturulmuyor abi. Herkes o tarafta. Çadırlar kapatılıyor. Şurada tuvaletler var. 3 tane erkek tuvaleti, 3 tane kadın tuvaleti var burada. Yeterli mi? Sabah saatlerinde sıra oluyor, kuyruk oluyor. Çok yeterli diyemem. Onu eksiler bölümünde tekrar sayarım. Şimdi hemen bu festival alanının yukarısından yan taraftaki zeytinliğe geçiliyor. Zeytinlik de dolu. Öyle söyleyeyim. Biz geldiğimizde biraz daha boştu. İnsanlar bakın motorlarını böyle gölgelik alanları park etmişler, otomobillerini falan. Hatta daha yeni gelenler bile var. Bugün cumartesi. Biz de şuraya 2 tane çadır kurduk. Zontes ve CBF 600'ü koyduk. Gün buradan doğduğu için burayı tercih ettik. Ağaç arkadan gün doğumunda şey yapsın diye. Hani güneşi kessin diye. Ama ve lakin güneşin doğmasıyla zaten ısının artması bir olduğu için hiçbir etkisi olmadı. Yani bize tamamen kapalı bir alan lazım ki güneşin etkisini tamamen alsın. Öyle de bir yer yok. Yani güneş gün doğumunu hesaplasan olmuyor, batışı hesaplasan olmuyor. O yüzden 7'de uyandık abi. Hakikaten bugün yorgunum. Gece de 3'te falan yattık. Uykusuz öyle takılıyorum yani. Şöyle genel bir göstereyim abi. Çadırlar, motosikletler. Motosikletini çadırının, kampının yanına koymak isteyenler buraya geldiler. Biz de öyleydik. Yanımızda olsun istedik. Buraya geldik. Öyle olmasına gerek yok. Otoparka bırakırım. Sonra orada kamp kurarım diyenler otoparka bırakıyorlar motorlarını. İç tarafta kendi kamplarını kuruyorlar. Festival alanı böyle. Şimdi sıra geldi etkinliklere. Ne tür etkinlikler var? Onları sırasıyla çekebildiğim kadar size göstermeye çalışacağım. En sonunda da festival değerlendirmesi yapacağım. Ve böylelikle kısacık bu festivali size göstermiş olacağım. Bitirmiş olacağım. Görüşürüz. Ve Anla standımızda arkadaşlar. Evet, Ziyaret burada edeceksiniz. bir basket Anla potası var. standı da Canı sıkılanlar sadece burada bizim Balıkesir Motosiklet basketbol Festivali'ne oynuyorlar. özel, çok Benim güzel kafama bir gelmesin de. lastik çıkardılar Ganda Sport. Ve Hemen yan sadece bizim tarafta festivalimize özel Amerikan futbol oynayan 999 TL. gençler var. İşin güzelliğine bakar mısın? Racing motosikletine lastik alacaksın. Piyasa değerinden Basketbol, Amerikan futbolu, motosiklet. Galiba Amerika'yı tarif ettim. 999 TL'ye. Galiba şu anda Çok Amerika'yı güzel. tarif Bu ediyorum. sadece bizim festivalimize özel. İlk defa burada sergilenen. Evet, şu anda bir etkinlik var ama ne etkinliği olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi göreceğiz bakalım ne yapıyorlar. Hanım ve Ümit Bey hazırsınız. Mustafa sende. Evet 1-0 oldu Ümit Bey. 2-0 evet Ümit Bey'i tebrik ediyoruz. Bir üst tura yükseldi. Serpil tebrikler 1-0. Rojda Hanım hangisi? İkisi de mi Rojda? Tamam. Tebrikler Serpil Hanım kazanıyor. Rojda Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Bandırma Ay Yıldız. Evet, klasik halat çekme yarışı yapılacak birazdan. Kulüpler yarışacak. Evet abi. Hangi kulüpler henüz bilmiyorum ama 3
2, 1, başla. Evet, Ahmet abi çizgiye yaklaştı. Şimdi kaldı. Evet. Evet abi tamamlandı abi. Evet, buradaki Castrol standında da 3 boyutlu bir simülasyon var. Burada bir yarış düzenliyorlar. En iyi dereceyi elde edene birincilik ödülü olarak eldeki birayı gösterdim. Birincilik ödülü olarak 2019 model Vespa Primavera 150 cc hediye ediliyor. İkinciye Arai kask, üçüncüye Dynes kışlık mont hediye ediyorlar. Şu simülasyonda en iyi dereceyi elde edene. Şurada arkada monitörde nasıl kullandığı görünüyor. Düştü. Kolu bacağı kırdı. Rekor gelmedi. Aleti bir de ben deneyeyim. Yiğitten dallama buradan bisiktir giyitten basını tizinin nedini bilmemeceler geçerim alayı değiller hedefi seçerim elimde deyimler bir günde çıkarım bir ömürüyüm ben bilmem yükselenin eyvah eyvah ey maşallah ki neşe verdiğin bana bağlar okuldaki hocalarım ettiğim siledeceği haber almaz seviyorum bu müziği yukarıda Allah aman adamları bilenler eyvallah biraderim için zincirlerim için kardeşler için kardeş abiler için değil şöhret para için hip hop kardeşlerim için buraya göre ilan. Evet, birazdan yavaş gitme yarışı yapılacak. 2000 TL'lik bir ödülü var bu yavaş gitme yarışının. 2-4 tane motor var burada. Bakalım hangisi en yavaş gidebilecek. En yavaş giden, en geride kalan kazanıyor yarışı. Bakalım nasıl olacak, izleyelim birlikte. Başla. Ben sizi uyaracağım. Artık devam durumdasınız diyeceğim ve siz de evet bir alkış alalım. İlk yarışmacılara bir alkış alalım. Oradan sonra. Evet, en geride, Harika. en baştaki Hondacı kardeşimiz duruyor. Evet, şimdi Yamaha benim yarışım. YBR en ileride Abi, gidiyor. ilk engeli açtım. Sanırım ikisi de düşecek. En arkadaki Honda'yı kazanacak. CB125 Bravo, Eğli Oktay. kardeşim. Oktay çok iyi gidiyorsun. Engeli de açtın mı sıkıntı yok. Evet. Bravo. Bravo. Bozma. Bozma abi. Sakin. Kawasaki'ci bu arada bayağı bir abanıyor abi. Bakalım hangisi kazanacak. Yamaha kaybetti YBR. Bravo Oktay. Bravo Ve en Oktay baştaki kazandı. Oktay Usta kazandı. Tebrikler Oktaycığım. Enduro yarışına başladı. Yavaş gitme yarışı. Arkada CRF'ciyi görüyoruz. Belli ki şampiyonu olacak. Afrika TV'ci ve Crossrunner'cı kardeşlerimiz bayağı bir gittiler. Kazanan belli oldu baştan. CRF'ci kardeşimiz kazandı. Belli. Adam olduğu yerde duruyor. Evet, burada duralım. Helal olsun. Dur. Herkese başarılar. Evet, Enduro tarafında Evet, hazırsak 3. ikinci yarış başlıyor. Oktay abi de Zontes T310'la yarışıyor. Bakalım Oktay abi ne yapacak? Oktay abi kazanacak abi. Öbürü en baştaki Eren'di. Bekleyebilirsiniz. Oktay abi kazanacak belli ki. Yavaş gidiyor. Kazanacak gibi bakalım. Bravo Oktay abi. Bravo. Helal. Sakın ayağını yere koyma. İleri. Karşıya bak. Tamam. Ve Oktay abi kazandı. Oktay abi Oktay Bey kazandı. oldu. Büyük bir alkış Tebrik yapalım ediyoruz. Oktay Bey'e. Tebrik ediyoruz. Sağ olsunlar. Şimdi birinciyi belirleyeceğiz. Final oynayacağız. 2, 1 ve başla. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakalım kim Yavaş kazanacak. Öbür eleman yine olduğu yerde sabit durdu. Alacak. Çok Oktay güzel. abi de Tabii gidiyor. Çok önemli bu oyunda. ve Oktay abi kaybetti. Görünen o. Kaybetti ve CRF'ci kazandı. CRF'ci kazandı. Bravo. Duruyor dedin adam. Turu getirebilirsin yavaştan buraya. İsmini saydım arkadaşlar motosikletleri. Baba tebrik ederim. Gelirse hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullan hediye çekelim. Çok mutluyuz. 2 senemizi bitirdik. Cumartesi Sizden- akşam saatlerinde Önümüzdeki artık güneş sene iyice daha battıktan sonra sürprizlerimiz insanlar var. böyle sahnenin olduğu Sürprizleri de alana bekliyoruz. oturdular. Daha büyük hediyeler gelecek arkadaşlar. Bayağı Çok bir büyük kalabalık alkışlar. oldu.
Gündüz ben 1000 kişiden falan Çok bahsetmiştim teşekkür ama ederiz. galiba 3000 Şimdi 4000 kişi. motosikleti kazanan arkadaş buraya gelmiş 3000 4000 galiba, değil mi? motosikletçi Öyle var mi? burada. Evet, Öyle tahmin başkanım. ediyorum. Oo, güzel. Şu anda sahnede çekiliş yapılıyor. Kalabalığı şöyle göstereyim. Hemen 7000 kişiden açalım bunu. bahsediyorlar. Yani zaten Alanda değil. burada bir bir bekletelim. 1000 kişi falan vardır. Geri kalan 6000 kişi de zaten yukarıda çadırlarda, Garanti BBVA'dan 3000 TL hediye aşağıda çeki denizde kazandı. ve havuzdalar. Anlas, Çok güzel bir Naif kalabalık Bey, var. Sizi Çok sahneye güzel. alabilir miyiz? Naif Bey. We are the future, live today. 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 Ve sahnenin arkasına geldim. Doğukan Manço kendi coverladığı parçasını çalınca ortalık coştu. Hareketlendi. Enerjiniz muhteşem görünüyor. Geçen seneden kimler var aramızda? Bayağı bir kişi var. Bu sene geçen senenin de üzerine geçmişiz. Quick Sigorta size de teşekkür ediyoruz bu arada. Beni kardeşlerimle bir araya getirdiğiniz için ve Motofest ailesine Balıkesir. Ailenizle geldiniz. Hoş geldiniz. O zaman Doğukan Manço'yu izlerken ben, televizyonda kliplerini izlerken, böyle sahne performansını izlerken hep böyle bir duygusallaşıyorum. Hep rahmetli babası Barış Manço aklıma geliyor. Yine duygusallaştım. Yani ne diyeyim abi, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Seviyoruz Barış Manço abimizi. Allah rahmet eylesin. Oğlunu da o yüzden seviyoruz. Oğlu da onun kadar efendi görünüyor. Ve performansı da gayet iyiymiş, gayet güzelmiş. Onu da görmüş olduk. Evet, Fatma Turgut sahneye çıkıyor. Saatler 23.30'u gösteriyor. Bir varmış, bir yokmuş, bir fırtına kopmuş. Elimizde ne varsa kalıyor. Çok kötü geliyor. Seni tutmaya hele yetmiyor. Böyle akşamlarda insanın içi siliyor. Başıma ne geldiyse böyle akşamlarda geliyor. Evet, bir zeytin ağacının gölgesine sığındım. Bugün artık pazar, sabah saat 9 civarı ve insanlar artık yavaş yavaş toparlanıp buradan ayrılıyorlar ki şuralar dün tamamen böyle çadırla doluydu. Her taraf kamp alanıydı. Uyananlar hemen çadırlarını topladı. Biz de topladık. Motorumuza böyle yerleştirdik ve İstanbul'a yola çıkmak için hazırız. Festival hakkında kısacık bir değerlendirme yapayım. Çok iyi organize edilmiş, çok iyi düzenlenmiş, çok iyi düşünülmüş bir festivaldi aslında. Yani bu zamana kadar benim görmüş olduğum en kalabalık festivallerin belki birincisiydi. Bu zamana kadar görmüş olduğum. Afyon'dan sonra. Afyon'da hani MXGP falan var. Ondan dolayı da çok kalabalık oluyor ama en kalabalığı burasıydı. Sadece motosikletçiler vardı. Dışarıdan başka aileler kabul edilmedi. Türkiye'nin birçok ilinden gelen motosikletçiler vardı ki hani Cunda Adası'nda olması çok büyük bir avantajdı. Dolayısıyla çok kalabalık, çok eğlenceli, iyi hazırlanılmış, içerisinde çok fazla aktivite olan bir festivaldi. Bu anlamda çok başarılıydı ama tabii ki eksiklikleri de vardı. Neydi o eksiklik? Çok kalabalık olmasından dolayı şöyle görmüş olduğunuz gibi
bu kamp alanlarına araçlar, motosikletler, insanlar böyle curcuna halindeydi. Yani çok karmaşıktı. Böyle bir düzen, bir nizam yoktu. Girişte zaten o motosiklet park alanları, otomobil park alanları, bu Zeytinlik tarafında yine öyle. İçeri girdiğinizde çadırlar dip dibeydi. Böyle eksiklikleri vardı. Tabii bunun sebebi de çok kalabalık olmasıydı. Büyük ihtimalle daha az bir rakam olsaydı daha düzenli olacaktı diye düşünüyorum. Tuvalet ve banyoda küçük böyle sıkıntılar vardı. 3 tane tuvalet vardı, 3 tane banyo vardı ama böyle bayağı bir sıra bekledik. Yani en az 10 dakika beklemek gerekiyordu tuvalet ihtiyacımızı gidermek için. Dolayısıyla böyle eksiklikler vardı ama bu zamana kadar görmüş olduğum en iyi festivallerden hakikaten belki şu ana kadar birincisiydi. Yapanları, organize edenleri tebrik etmek lazım. Umarım gösterebilmişimdir, umarım anlatabilmişimdir bu festivali size. Küçücük de olsa böyle bir ipucu verebilmişimdir. Seneye düzenlendiğinde artık bu festivalin nasıl bir festival olduğunu biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.